Dünya mı daha zorlaştı, biz mi daha hassaslaştık? Merhaba, ben Elif. Net Konuşalım podcast'ine hoş geldiniz. Bugün hepimizin sıkça düşündüğü ama belki de adını tam olarak koyamadığı bir konuyu masaya yatırıyoruz. Dünya mı daha zorlaştı yoksa biz mi hassaslaştık? Özellikle modern dünyada yaşamanın gerektirdiği zorluklar ve değişen insan algıları üzerine konuşacağız. Kendinize bir kahve alın ya da rahat bir yere oturun. Çünkü bu konu biraz derin ve bolca düşünmeyi gerektiriyor. Dünya her geçen gün değişiyor. Ancak bu değişim bizi nasıl etkiliyor bilmiyoruz. Bazılarımız geçmişin altın çağları olduğunu düşünür. Bizim zamanımızda her şey çok daha kolaydı cümlesini. Özellikle bir aile büyüğünüzden kaç kez duydunuz? Çocukken oynadığımız sokak oyunlarından, günümüz çocuklarının telefon ekranlarına kilitlenmiş hallerine kadar pek çok şey farklı. Ancak asıl soru şu, geçmişte hayat gerçekten daha mı kolaydı yoksa biz sadece geçmişi romantikleştiriyor muyuz? Bugün bu sorunun hem toplumsal hem de bireysel boyutlarını inceleyeceğiz. Geçmişten günümüze dünyayı daha zor hale getiren faktörlere, modern insanın karşılaştığı sorunlara ve hassaslaşma konusuna birlikte bakacağız. Geçmişe dönüp bakalım. Romantikleşen anılar. Öncelikle insanların geçmişe bakarken yaşadığı olayları idealize etme eğiliminden bahsetmek gerek. Psikolojide buna nostalji filtresi denir. Geçmişte yaşanan zorluklar unutulur, güzel anılar öne çıkar. Büyüklerimizden duyduğumuz bizim zamanımızda hikayeleri genellikle olumlu anılara dayanır. Oysa o dönemlerde de savaşlar, ekonomik krizler, hastalıklar ve daha birçok sorun vardı. Mesela 50 yıl öncesine gidip bir fabrika işçisinin hayatını incelediğimizde çalışma saatlerinin uzunluğu, iş güvenliğinin neredeyse hiç olmaması ve sosyal hakların eksikliği hemen dikkat çeker. Ancak bugünkü sorunlarımız daha farklı. Bugün insanlar iş güvenliğinden çok işin kendisini bulma kaygısı yaşıyor. Özellikle genç nesil kariyer ve ekonomik istikrar konusunda büyük bir belirsizlik içinde. Peki ya duygusal anlamda? Eski zamanlarda insanlar daha dayanıklı mıydı? Yoksa isterini ifade edemedikleri için sadece daha katı bir görüntü mü sergiliyorlardı? Belki de bizim zamanımızda hayat daha kolay cümlesi aslında o dönemki insanların yaşadıkları zorlukları bastırarak unutmalarından kaynaklanıyordu. Modern dünyanın karmaşası. Neden bu kadar yoruluyoruz? Günümüzde dünya hem daha kolay hem de daha karmaşık. Bu çelişki bizi hem fiziksel hem de duygusal olarak etkiliyor. Bir yandan teknolojinin getirdiği kolaylıklarla hayatımız hızlanırken diğer yanda bu hızın getirdiği stresle başa çıkmaya çalışıyoruz. Eskiden bir haber almak günler sürerdi. Bugün ise bir olay meydana geldiğinde saniyeler içinde öğreniyoruz. Ancak bilgiye bu kadar hızlı ulaşmak her zaman iyi bir şey değildir. Sürekli bir bilgi akışı içinde olmak beynimizi yoruyor. Sosyal medyada gördüğümüz her şey zihnimizde bir yük oluşturuyor. Başkalarının başarıları, gezdikleri yerler, sahip oldukları şeyler. Tüm bunlar hayatımızda bir yetişme yarışı başlatıyor. Buna ek olarak modern dünyanın sunduğu seçenekler bizi bunaltıyor. Seçeneklerin fazla olması ilk bakışta güzel gibi görünse de bu durum aslında bir tür karar yorgunluğuna neden oluyor. Araştırmalar insanların günlük hayatta verdikleri kararlar arttıkça zihinsel olarak daha fazla yorulduklarını ve daha az mutlu olduklarını gösteriyor. Basit bir market alışverişinden bile stresli bir şekilde çıkmamızın sebebi bu. Hassaslaşma mı yoksa daha açık olmak mı? Duygular konusuna geldiğimizde modern insanın daha hassas olduğu sıkça söylenir. Ancak bu gerçekten doğru mu? Yoksa insanlar geçmişte aynı duyguları yaşıyordu da bunları ifade etme fırsatları mı yoktu? Eskiden hislerini paylaşan insanlar genellikle zayıf olarak görülürdü. Adam gibi sus, kimseye belli etme tarzında nasihatler bireylerin duygularını bastırmasına yol açardı. Bugün ise duygularımızı daha rahat ifade edebiliyoruz. Bu hem bireysel hem de toplumsal anlamda bir ilerleme. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir denge var. Sürekli şikayet etmek ya da kendimizi mağdur konumuna sokmak bireysel gelişimimizi engelleyebilir. Toplumsal değişim. Mahalle kültüründen bireyselliğe. Eskiden insanlar mahalle kültürü içinde büyürdü. Herkes birbirini tanır, birbirine destek olurdu. Ancak günümüzde bireysellik ön planda. İnsanlar bir yandan daha bağımsız bir hayat sürerken diğer yandan yalnızlaşma sorunu ile karşı karşıya. Bu yalnızlık bizi daha hassas bir hale getirmiş olabilir mi? Araştırmalar yalnızlığın sadece psikolojik değil, fiziksel sağlığa da zarar verdiğini gösteriyor. Yalnız kalan bireylerin stres seviyeleri daha yüksek, bağışıklık sistemleri ise daha zayıf oluyor. Çözüm: dengeli bir hayat mümkün mü? Peki, tüm bu sorunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Çözüm, geçmişin huzurlu yanlarını günümüz teknolojisiyle birleştirmek olabilir. Daha az acele etmek, dijital dünyada daha bilinçli hareket etmek ve sosyal destek ağlarımızı güçlendirmek, modern dünyanın karmaşası içinde bize nefes aldırabilir. Ayrıca bireysel olarak şunları yapabiliriz. Dijital detoks. Günün belli saatlerinde telefon ve sosyal medyadan uzak durmak, duygusal farkındalık, hislerimizi ifade etmek ama bu ifadeyi yapıcı bir şekilde yönlendirmek, toplumla bağ kurmak, mahalle kültürüne dönmek belki mümkün değil ama sosyal bağlarımızı güçlendirmek hala elimizde. Soru sizin, dünya mı zorlaştı, biz mi değiştik? Sizce dünya gerçekten daha mı zor hale geldi
Yoksa bizim bu dünyaya adaptasyonumuz mu güçleşti? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz. Bu konuyu birlikte tartışmaktan büyük keyif alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Unutmayın, haydi oturup net konuşalım.